Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahsari Çalışkan. Bugün sizlerle böyle çok güzel bir çift şişle örülen yelek modeli paylaşacağım. Gerçekten çok tatlı oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Dilediğiniz gibi bu önlerini süsleyebilirsiniz. Renkli düğmeler kullanabilirsiniz. Ben benekli ip kullandım. Düz renkle de örebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde boydan düğmeli yaptım. İlk 3 İğneliğinizi de yapabilirsiniz sadece veya benim gibi boydan düğmeli de yapabilirsiniz. Bütün detayları videonun içerisinde paylaşacağım. Takıldığınız yerler olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Daha büyük veya daha küçük nasıl örersiniz? Bunu da elimden geldiği kadar paylaşmaya çalıştım. Yine santim olarak da tablomu paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Dediğim gibi yapımı çok kolay. 1 yaşa kadar çok rahatlıkla kullanabilir. Hatta 2 yaşına da çok rahatlıkla kullanabilir arkadaşlar. Biraz geniş bir model. Tamamı haroşalardan oluşuyor ama turlar yaptığımız için çok çabuk bitecek arkadaşlar model. Haroşa olunca biraz gözümüz korkabiliyor ama gerçekten yapımı çok kolay ve çabucak bitecek. 250 metrelik bütün bebek iplerini kullanabilirsiniz. Marka çok önemli değil. 250 metre olsun arkadaşlar. 100 gram 250 metre. Bir yumağım bitti. İkinci yumaktan çok az bir şey kullandım. Ama ben zaten patik yapacağım için 2 yumak almıştım. Hatta bu videodan sonraki videomda bu yeleğimizin patiği olacak inşallah. Takım yapmaya çalıştım. Şöyle yakından detaylı göstereyim. İplerimi nereden aldığımı soran arkadaşlarım oluyor. Asalet'in alt dire hobileri benim Instagram hesabım. Eğer bana oradan yazarsanız iplerimi aldığım tuhafiyeyi sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Ama modelle ilgili sorularınızı lütfen yorum kısmında belirtin. Çünkü aynı soruları soran başka arkadaşlarımız da oluyor. Hem onlar için de daha pratik bir soruna çözüm yolu olmuş oluyor. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Arkadaşlar video çektiğim videonun ilk bölümünü ilk birkaç dakikası silinmiş. O yüzden hemen şöyle görsel üzerinden göstereceğim ben. Bundan sonrasını normal örerken göstereceğim. Burası sadece böyle olacak, anlatarak göstermeye çalışacağım. Şişimize toplamda 55 ilmek atıyoruz. 55 ilmek attıktan sonra arkadaşlar 2 sıra boyunca haroşamızı örüyoruz. Şu şekilde bakın 1 ve 2. 2 sıra haroşa ördükten sonra 3. sıramızda ilik açıyoruz. Her iliğimizin arasında 9 tane ilmek bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde her ilmeğin arasında 9 tane, her iliğin arasında 9 tane ilmeğimiz oluyor. 2 sıra haraşamızı ördük. Bir gittik, bir geldik. Düz. Düz örgü olarak ördüm ben. Bir sıra düz ördüm. Arkayı da bir sıra düz ördüm. Bir sıra haroşamız olmuş oldu. Şimdi 2 sıra haroşa yaptıktan sonra 3. sıramızda bakın şöyle ilik açacağız. Bu iliklerimizin şöyle 2 iliğimizin arasında 9 tane ilmek var. Sizler dilerseniz 1, 2, 3 tane açabilirsiniz. Alt kısmını şu şekilde bırakabilirsiniz. Dilerseniz de baştan sona ilik yapabilirsiniz. Sonda birkaç tane ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bundan sonra sıra 5 ilikten sonra arkadaşlar 3. sıra oluyor. 2 sıra daha haroşa örüyoruz. Toplamda 5 sıra haroşa yapıyoruz. Bakın şurada bizim turumuz başlıyor. Ondan önce 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra haroşamız var. Yani 2 sıra düz haroşa sırası örüyoruz. 3. sırada ilik açıyoruz. Her iliğin arasında 9 tane ilmek oluyor. Daha sonra 2 sıra daha haroşa örüyoruz. Toplamda 5 sıra haroşamız olmuş oluyor. 5 sıra haroşamızı tamamlayıp gelelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yaptık. Toplamda 5 tane haroşamız oldu. 2, 4, 5.
5 tane haroşayı tamamladıktan sonra ön yüze geldiğimizde toplamda 30 tane ilmek işledim arkadaşlar ben. Başa geldikten sonra bu tarafa doğru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bir daha sayayım yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Evet. 30 tane ilmeğimi işledim. Şimdi 30 tane ilmek işledikten sonra sizlerde şu şekilde, zaten ipim bu tarafta arkadaşlar. Yanlış olmasın. İpim bu tarafta ve böyleyken dönüyorum arkadaşlar. İpimi arkaya atıyorum. Düz öreceğimiz için ipimin burada olması lazım. Yani 30 tane ilmek işledikten sonra geri ters dönüyorum ve geri 30 ilmeğimi tekrar işliyorum. Burada yine ilk ilmeği boş bir şekilde alıyorum. Bu şekilde 30 ilmeği işleyip geri tekrar başa döneceğim arkadaşlar. Yine düz bir şekilde örüyorum. Düz bir şekilde örüp tekrar başa geliyoruz. Şimdi 30 ilmek gittik, sonra tekrar geri döndük. Burada da şimdi tekrar gideceğiz. Bu sefer 40 ilmek gideceğiz arkadaşlar. Yaka kısmına doğru 40 ilmek gideceğiz. İlmeğim kaçtı? Yavaş işlemeye çalışıyorum. 40 ilmek işleyeceğiz arkadaşlar. 40 ilmek yapıp gelelim. Şimdi arkadaşlar 40 tane ilmeğimi işledim. Buraya geldim ve tekrar geri dönüyorum. Yani buradaki 15 tane ilmeğimi işlemiyorum. O kalıyor ve geri dönüyorum. İpim yine tekrar arkaya attım. Şimdi tekrar ilk ilmeği boşalıp düz bir şekilde geri dönüyorum. 40 ilmeğimizi geri işleyip başlangıç kısmında görüşelim. Geldik başa arkadaşlar. Şimdi burada yine ilk ilmeğimi boşalıp başlıyorum. Bu sefer 50 ilmek işleyeceğiz arkadaşlar. 5 tane ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 50 tane ilmeğimi geldim. Burada 5 tane ilmeğim kaldı. Bu 5 ilmeğim burada kalıyor. İpimi tekrar arkaya aldım ve döndüm. Şimdi 50 tane ilmeğimi geri örerek aşağı doğru ineceğim. Sıralamamız bittikten sonra üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Not aldıracağım. Önce bir ilk payımızı yapalım. Ondan sonra sayılarını tekrar üzerinden geçeceğim. Bu şekilde 50 ilmeğimizi geri tekrar aşağı doğru inelim. Şimdi geldik arkadaşlar yine sıranın başına. Burada da şimdi bütün ilmeklerimizi 55 ilmeğimizin hepsini tek tek örüp sıra sonuna kadar geleceğiz ve geri döneceğiz arkadaşlar. Tekrar 55 ilmeği başlangıç işleyerek başlangıç kısmına geri geleceğiz. Şimdi tamamını işleyeceğim ilmeklerimin. Tamamını işleyip buraya geleceğim. Sonra tekrar baş kısmına
geri döneceğim. Şimdi arkadaşlar geldim, tekrar 55 ilmeğimi geri ördüm ve geldim. Nasıl yaptık? Buraya kadar yaptığımız işlemleri tekrar edelim. Şu başlangıçtaki 5 tane haroşam hariç. Onun dışında arkadaşlar şimdi bir sıra başlangıça geldiğimizde 30 ilmek ördüm. Şurada bakın. 30 ilmeğimi ördükten sonra geri döndüm. Burada 25 ilmeğim kaldı. 55 ilmekti tamamı, 25 ilmeğim kaldı. 30 ilmek ördükten sonra geri döndüm. Bu sefer 40 ilmek örerek geldim. 40 ilmek ördükten sonra arkadaşlar geri döndüm. Tekrar başa geldikten sonra yukarıya 50 ilmek örerek çıktım. 50 ilmek ördükten sonra 5 tane ilmeğim kaldı. O 5 ilmeği bıraktım ve geri döndüm. 50 ilmeğimi geri ördüm. Tekrar başa geldikten sonra bu sefer örgümdeki bütün ilmekleri ördüm. 55 ilmeğin hepsini ördüm ve tekrar örerek başa geldim. Yani 30, 40, 50, 55. Bu sayılara gelince geri dönüp ördüm. Geri dönüp ördüm. Bu şekilde bir tane pay çalışmamızı yapmış olduk arkadaşlar. Tıpkı bu yaptığımız gibi, yani bu saydığım gibi 30, 40, 50, 55 şeklindeki yaptığımız bir parçayı arkadaşlar toplamda bu yaptığımızla beraber 6 tane olana kadar öreceğiz. Daha sonra kol kısmına geleceğiz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi 30 geri dön, 40 geri dön, 50 geri dön, 55 geri dön. Bu şekilde yaparak toplamda şimdiki benle birlikte yaptığınızla beraber toplam 6 tane pay yapıp geliyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı tamamladık. Turlarımız bitti. Şimdi ilk baştaki 30 ilmeğimi tekrar işliyorum. İlk ilmeğimi aldım. İpimi sıktım. 30 ilmeğimi yine düz bir şekilde öreceğim arkadaşlar. Dönmeyin ördükten sonra 30 ilmeği örüp gelelim. Şimdi 30 ilmeğimi ördüm. Burada misinalı şişimi alacağım. Bu ördüğüm 30 ilmeği buraya takıyorum arkadaşlar. Misinalı şişimi geçiriyorum 30 ilmeği. İşleyerek değil, direkt geçiriyorum. Şimdi misinalıma geçirdim 30 tane ilmeğimi. Sonra geldim, burada 25 tane kalan ilmeğimden devam edeceğim. Kollarımı buradan öreceğim arkadaşlar. İpim burada. Batıyorum ilk ilmekte, ipimi alıyorum bu sefer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve tekrar dönüyorum. Burada da yine tur yapacağız arkadaşlar. Yani dönmelerimizi yapacağız. 10 tane işledim. Pardon. Ve odaklayacağım. Pardon. Tamam. Şimdi 10 tane ilmeğimi geri dönüp işliyorum arkadaşlar. Ve şimdi tekrar geri döneceğim. Şimdi 10 tane işledik. Geri döndük. 10 tane ilmeği. Şimdi 20 tane ilmek işleyeceğiz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi burada 5 tane ilmeğim kaldı ve geri döndüm. 20 tane ilmeğimi tekrar düz bir şekilde örüyorum. İlk haroşa yapmamıza düz başladığımız için bütün haroşalarımızı artık düz örüyoruz. Eğer sizde ters örüyorsanız haroşanızı, her sırayı, yani benim düz örüyoruz dediğim yeri siz ters öreceksiniz arkadaşlar. Başında da söylediğim gibi bazen haroşayı ters örgü örerek yapan arkadaşlarım da var. Karışıklık olmasın. Şimdi tekrar bu sefer bütün ilmeklerimi öreceğim. 25 ilmeğimi hepsini örüp tekrar döneceğim. Pardon. Evet. Şimdi bu 25 ilmeğimi hepsini geri dönüyorum. Burası biraz karışık gelebilir arkadaşlar. Koltuk ayrım yeri. Ama zor değil. Kolay. Gerçekten. İlk yaptığımızda biraz karışık geliyor ama yani bir koltuk altını yaptıktan sonra zaten detaylı şekilde anlıyorsunuz. Şimdi bir tane turumuzu yaptık. Bu turdan arkadaşlar nasıl başladık? Bu turda ilk başta 10 tane ilmek ördük, geri döndük 10 ilmeğimizi, daha sonra 20 ilmek ördük, 20 ilmeğimizi geri döndük, daha sonra 25 ilmeğimizin hepsini ördük ve 25 ilmeğimizi geri döndük. Toplamda yine buradaki gibi turumuzu tamamladık arkadaşlar. Sayılarımız farklı, yine aynı şekilde gidiyoruz ve dönüyoruz. Kolda da yine aynı işlemi yapıyoruz. Bundan toplamda 10 sıra tur yapacağız. Yani bu yaptığımız işlemi şimdi bir tanesini yapmış olduk. Geriye kalan 9 turumuzu da tamamlayacağız bu şekilde. Yani 10 tane ilmek işleyeceğiz, geri döneceğiz. 20 tane ilmek işleyeceğiz, geri döneceğiz. 25 tane ilmek işleyeceğiz ve geri döneceğiz. Bunu ilk yaptığımızda beraber toplam 10 tane yapacağız arkadaşlar bu turda. Şimdi bu şekilde tamamlayalım ve gelelim. Şimdi arkadaşlar kol için 10 tur boyunca işledim örgümü. Artık kolumuz şu şekilde belli oldu. 10 tur dediğimiz neydi? 10 ilmek örüyoruz, geri dönüyoruz. 20 ilmek örüyoruz, geri dönüyoruz. 25 ilmeğin tamamını örüp geri dönüyoruz. Yani 3 kere de tamamlıyoruz bütün ilmekleri. Bu bizim için bir tur oluyor. Bu şekilde 10 kere tamamladım. Şimdi ben buradaki misinalı şişimin yerine normal kendi şişimi taktım. Sizler misinalı şişle de devam edebilirsiniz. Ben bu örgü şişleri daha rahat ettiğim için hemen geri geçiş yaptım. Burada 30 tane ilmek örmüştük hatırlıyorsanız. Şimdi buradaki turlarımız nasıldı? 30 geri dön, 40 ilmek geri dön, 50 ilmek geri dön, 55 ilmek geri döndü. Yani bu turumuzun ilkini biz kola başlamadan önce 30 ilmeğimizi işlemiştik. Şimdi bu 30 ilmeğin geri dönmesini yapıyoruz arkadaşlar. Yani böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz burada. Bir açıklık olacak ama merak etmeyin, o diğer dönüşte kapanacak arkadaşlar. 30 ilmeğimi işleyerek geri aşağıya dönüyorum arkadaşlar.
düz bir şekilde örüyorum. Otuz ilmeğin tamamını örüp gelelim. Şimdi 30 ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi başlangıçta yaptığımız dörtlü turu yapıyoruz arkadaşlar. Yani 4 kere gidip geliyoruz, bir tur oluyordu ya. Şimdi onu yapıyoruz. 30 tane ilmeğimizi işledik, geri dönmüş olduk. O 30 ilmeğin ilk işlemesinde şu kolu ayırmadan önce burada 30 ilmek işlemiştik ya. O bizim turumuzun ilk sırası olmuş oluyordu. Şimdi onu tamamladık. 30'dan sonra kaç ilmek örüyorduk? 40 ilmek. O 40 ilmeği de şimdi örmeye başlıyoruz. Şimdi kol altında hemen göstereceğim 30. ilmeğe gelince. Bir küçük böyle bir boşluk oluyor ama örmeye devam ettiğimiz için o boşluk kapanacak arkadaşlar. Yani eğer 30 ilmekten geri dönmüş olsaydık burada boşluk kalacaktı. Ama biz 40 ilmeğe devam ettiğimiz için şu boşluk kalmayacak. Yani bu şekilde ördük. Biraz da sıkarsak ipimizi boşluk kapandı. Şimdi 40 ilmeğimizi örelim. Daha sonra başlangıç yerine geri dönelim. 40 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Başladım geri dönüşüne. Bu sefer kaç ilmek örecektik? 50 ilmek öreceğiz arkadaşlar. İpim kaçtı? Evet. Düz bir şekilde örüyorum. ilmek başlangıçta bu turlardan toplamda 6 tane yapmıştık hatırlıyorsanız. Yine o turun aynısını yapıyoruz arkadaşlar. 40 ilmeğimizi geldik. Devam ediyoruz. 2 3 10 5 tane ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. 50 ilmeğimi başlangıç yerin aşağıya doğru geri örerek devam ediyorum. 50 ilmeğimizi aşağı kadar örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Bu sefer şişteki bütün ilmeklerimi, yani 55 ilmeğimin tamamını örüyorum. Düz bir şekilde tamamını öreceğim ve geri döneceğim. 55 ilmeği aşağı doğru öreceğim. Bu şekilde bir tane turum bitmiş olacak. Şimdi bu turumu tamamlayayım. Kaç sıra öreceğiz, kaç tur yapacağız arka tarafta, onu da paylaşayım sizlerle. Şimdi arkadaşlar, yeleğimizi bakın şu şekilde, kolunu da göstermiş olayım. Kol kısmını bu şekilde yaptık. Şimdi arka kısmını, ön tarafta kolunu yaptık. Şimdi arka tarafını yapıyoruz.
Peki bu arka tarafını kaç sıra yapacağız? Toplamda ilmeğim çıkmış, hemen bir takayım. Toplamda 17 sıra yapacağım ben arkadaşlar. Sizler hani bebeğiniz daha bir topluysa 18 sıra 18 tur yapabilirsiniz. Eğer normal boyutlarda yapmak isterseniz 16 tur yapabilirsiniz. Ben çok küçük veya çok büyük olmasını istemiyorum. 17 tur yapacağım. Yani arasını yapacağım. 17 tur yapacağım. Yani tur dediğimiz neydi? Tekrar üstünden geçeceğim. İlk ilmeğimizle başlıyoruz. 30 ilmek örüyoruz. 30 ilmek ördükten sonra geri dönüyoruz başlangıç kısmına. Daha sonra tekrar örüyoruz 40 ilmek. 40 ilmek ördükten sonra başlangıç kısmına geri dönüyoruz. Daha sonra 50 ilmek örüyoruz. 50 ilmek ördükten sonra tekrar başlangıç kısmına geri dönüyoruz ve şişteki 55 ilmeğin tamamını örüp tekrar geliyoruz. Yani şu an mesela ben bu bir turu bitirdim. İkinci tura başlayacağım. Nasıl başlayacağım? 30 ilmek örerek başlayacağım. İlk turun ilk sırası, ikinci turun ilk sırasını başlıyorum. 30 ilmeğimi örüyorum. Sonra geri dönüyorum başlangıç kısmına ve tekrar 40 ilmeğimi örüyorum bu sefer. Başlangıç kısmına geri dönüyorum. Tekrar 50 ilmek örüyorum bu sefer. 50 ilmeğimi geri dönüyorum başlangıç kısmına. Daha sonra şişteki bütün ilmeklerimi yani 55 ilmeğimi örüp geri dönüyorum. Şimdi eğer ki bu boydan daha büyük bir boy yapmak isterseniz arkadaşlar, şu benim 5 ilmek olarak ayırdığım yere sizler 6 ilmek olarak da isterseniz ayırabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı ama daha da büyük yapmayın. Bakın gördüğünüz gibi 5 ilmek belli oluyor. Şurası 5 ilmek. Kolda da yine 20 ilmek örüp 5 ilmek bırakmıştık hatırlıyorsanız. Bu 5 ilmek her zaman duruyor. Hani sizler 1-2 yaş daha büyük yapacaksanız, 1-2 yaş yapacaksanız burayı 6 ilmek de yapabilirsiniz. Ama standartı 5 ilmek, 5 ilmek güzel duruyor. Dediğim gibi 30 ilmeğimi öreceğim, geri döneceğim. Daha sonra 40 ilmek öreceğim, geri döneceğim. 50 ilmek öreceğim, geri döneceğim. 55 ilmek örüp geri döneceğim. İkinci turumda bitmiş olacak. Bu şekilde toplamda ilk yaptığım turla beraber 17 tur öreceğim arkaya arkadaşlar. Örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar arkayı bitirdim şu şekilde. Toplam dediğim gibi 17 tur yaptım. 17 turdan sonra 17. tur bittikten sonra 55 ilmeği örüp geri tekrar indikten sonra arkadaşlar tekrar 30 ilmek ördüm. O 30 ilmeği biliyorsunuz ki şurada da yapmıştık. Misinalı şişimize geçirmiştik. Ben burada böyle ip taktım arkadaşlar. Daha rahat oldu örmesi. O yüzden ipe geçirdim. Yani aynı işlemi yaptık. Sadece misinalı şişe değil, ipe geçirdim 30 ilmeğimi. Ondan sonra burada 30 ilmek beklerken ben kolumu ördüm. Kol için nasıl yapmıştık? Tekrar edeyim. Şurada yapmıştık. Videonun o kısmına dönüp tekrar bakabilirsiniz. Ama ben burada şimdi tekrar edeceğim. 30 ilmek ördükten sonra geriye 25 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 25 ilmeğimizi ilk baş 10 ilmeğini ördük. Geri döndük. Tekrar 20 ilmeğini ördük. 20 ilmekten sonra tekrar geri döndük ve tekrar 25 ilmeğin tamamını örüp baştan sona geri geldik. Böyle bir tur yapmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 10 tur yaptım. Bu kolumu da bitirmiş oldum. Şimdi artık yeleğimiz bitmek üzere. Burada arkadaşlar benim birinci yumağım bitti bu arada. Şimdi ikinci yumağıma geçiş yapacağım. Şimdi kolumuz bu şekilde duruyor. Bu ipteki ilmeklerimi şimdi şu şekilde ben şişime alacağım arkadaşlar hepsini. Yani misinalı şişe takmış olsaydık şu an misinalı şişle işlemeye devam etmiş olurduk. Ama ben gerçekten misinalı şişle örgü
video çekerken rahat edemiyorum. O yüzden normalde de pek rahat öremiyorum misinalı şişle. O yüzden bu şekilde ben ipe geçirdim. İlmek tutucularınız da olabilir. Onlara da geçirebilirsiniz. Hani ipten kaçırırız falan diye düşünen arkadaşlarım varsa. Evet, son ilmeğimi de alıyorum. Şimdi ipimi keseceğim arkadaşlar. 30 ilmeğim şimdi şişimde. Şimdi burada ilk turumuzun başlangıcı sayıyorduk bu 30 ilmeği. Kol haricindeki turlarımız nasıldı? 30 ilmek geri dön, 40 ilmek geri dön, 50 ilmek geri dön, 55 ilmeğin tamamını işleyip geri dön. Şimdi 30 ilmeğimizi işledik kola başlamadan önce. Şimdi geri dönüşümüzü yapıyoruz. Kolumuzu şu şekilde yapalım. Tekrarlayalım. Düz örgü olarak örüyorum haroşalarımı. Burada iplik kaçmış arkadaşlar. Onu hemen şu şekilde yapıyorum. Evet, aşağı kadar örüp gelelim. Şimdi 30 ilmeğimizi ördük. Burada ne yapıyorduk? Buradan sonra kolumuz şöyle belli oldu. 30 ilmeğimizi ördükten sonra yukarıya doğru tekrar yakaya doğru 40 ilmeğimizi öreceğiz. 40 ilmeğimizi örüp tekrar aşağıya ineceğiz etek kısmına. Daha sonra yaka kısmına doğru 50 ilmeğimizi öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz ve tüm 55 ilmeğimizi öreceğiz arkadaşlar. Başlangıçta bu turlardan kaç tane yaptıysanız şimdi de bu tarafta da yine o kadar yapmanız gerekiyor eşit olması için. Koltuk altında bir açıklık olacaktı. Onu nasıl yapıyorduk hemen göstereyim. Evet, burada 30 ilmekten sonra geri dönüş yapsaydık eğer burada bir açıklık olacaktı. Ama biz 30 ilmeğimizi tamamladığımız için 40 ilmeğe doğru devam edeceğiz. O zaman bu açıklık da kapanmış oluyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 4 ilmeğimizi daha örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve dönüyoruz. 40 ilmek oldu. 15 ilmeğimiz kaldı. Ve devam ediyoruz. Bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi birinci turumuz bitmiş olacak yan taraf için. Bunu da tamamlayalım. Daha sonra ilmeklerimizi keseceğiz ve yeleğimiz bitmiş olacak. Tamamlayalım. Burayı kaç tur yaptıysak arkadaşlar 6, 7 veya 8. Sizler kaç tur yaptıysanız videonun başında paylaşmıştım zaten. Yine bu tarafı da aynı sayıda yapıp gelelim. Bitti. Bu şekilde ben komple düğmeli yaptım. Sizler dilerseniz ilk 3 yerine de ilik açabilirsiniz. Öyle de çok tatlı olacaktır. Müşterimin isteği üzerine ben böyle yaptım. Bu patikleri de yaptım yanına. Onların da videosunu paylaşacağım en kısa zamanda. Yakından da göstereyim. Gerçekten çok tatlı oldu ve bir o kadar da kolay oldu. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.